Eğer şu anda ekranda gördüğünüz şeyin sadece sıradan bir dağ olduğunu düşünüyorsanız, çok büyük bir yanılgının içindesiniz. Çünkü bu dağın derinliklerinde yalnızca taş, tünel ve soğuk duvarlar yok. Orada milyarlarca insanın geçmişi, soy bilgileri, aile kayıtları ve belki de sizin bile hiç bilmediğiniz kökleriniz saklanıyor olabilir. Bir dini topluluk neden bütün dünyanın soy ağacını çıkarmak ister? Neden milyarlarca belgeyi nükleer saldırıya dayanıklı dağ kasalarında saklar? Ve daha da garibi, 14 yaşındaki bir çocuğun ormanda gördüğünü söylediği bir görüntü, nasıl olur da zamanla 100 milyarlarca dolarlık bir güce dönüşür? Bugün anlatacağımız hikaye, sadece bir inanç hareketinin hikayesi değil. Bu, dinin, paranın, arşivlerin, istihbarat söylentilerinin ve kapalı toplum düzeninin iç içe geçtiği, modern dünyanın en sessiz ama en etkili yapılarından birinin hikayesi. Karşınızda, dünyanın en zengin dini topluluklarından biri olarak anılan Mormonlar. Dışarıdan bakan bazıları için onlar yalnızca bir kilise. Bazıları için kapalı bir dini cemaat. Bazıları içinse modern dünyanın en sessiz ama en etkili para imparatorluklarından biri. Bu hikaye, ormanın içinde yalnız kalan 14 yaşındaki bir çocukla başladı. 1820 yılında Joseph Smith adında genç bir çocuk New York yakınlarında bir ormana gider. Kendi anlatımına göre burada Tanrı'yı ve İsa Mesih'i gördüğünü söyler. Bu olay Mormon inancında başlangıç noktası kabul edilir. Aradan birkaç yıl geçer. Joseph Smith bu kez Moroni adında göksel bir elçinin kendisine göründüğünü anlatır. Bu elçinin ona eski çağlardan kaldığına inanılan altın levhalardan söz ettiğini, bu levhalarda Amerika kıtasının kadim halklarıyla ilgili kutsal kayıtlar bulunduğunu söyler. Sonra bu kayıtların tercüme edildiği iddia edilir. Ve ortaya Mormon kitabı çıkar. Ve işte burası çok önemli. Çünkü Mormonlar kendilerini yalnızca klasik anlamda bir Hristiyan mezhep olarak görmezler. Onlara göre İsa Mesih'in öğretileri zaman içinde bozulmuş, Joseph Smith ise bu kaybolan hakikati yeniden ortaya çıkarmak için seçilmiştir. Yani Joseph Smith, onların inancında sıradan bir din adamı değil, Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir peygamberdir. Bu iddia Amerika'da hızla duyulur. Ama aynı hızla tepki de çeker. Çünkü genç bir adamın yeni vahiyler aldığını söylemesi, yeni kutsal kayıtlar getirdiğini iddia etmesi ve yaşayan peygamberlik fikrini savunması, dönemin dini çevreleri için çok sarsıcıdır. Joseph Smith ve onu takip edenler, gittikleri birçok yerde baskıyla, dışlanmayla ve şiddetle karşılaşırlar. Önce New York'tan uzaklaşırlar. Sonra Ohio, Missouri ve Illinois gibi bölgelere giderler. Ama nereye yerleşseler, kısa süre sonra çevreleriyle gerilim yaşamaya başlarlar. Sonunda Joseph Smith 1844 yılında öldürülür. Bu ölüm hareketi bitirmez. Aksine Mormonları daha da içine kapalı, daha disiplinli ve daha kararlı bir topluluğa dönüştürür. Joseph Smith'in ardından Brigham Young öne çıkar ve topluluğu Amerika'nın batısına, o dönem birçok insan için neredeyse çöl sayılabilecek Utah topraklarına götürür. Bugün Salt Lake City olarak bildiğimiz yer, işte bu zorunlu göçün sonunda Mormonların merkezi haline gelir. Kim bilebilirdi ki? Açlık, yoksulluk ve dışlanmışlık içinde çöle doğru yürüyen bir grup insan, bir gün dünyanın en zengin ve en organize dini yapılarından birine dönüşecekti. Bugün Mormon Kilisesi'nin mal varlığı konusunda çok farklı rakamlar konuşuluyor. Kesin rakamlar kamuoyuna tamamen açık olmadığı için kimse net bir bilanço çıkaramıyor. Ama Amerikan resmi kayıtlarına yansıyan bilgiler bile kiliseye bağlı yatırım yapılarının 10 milyarlarca dolarlık devasa bir portföyü yönettiğini gösteriyor. Bazı eski çalışanların ve araştırmacıların iddiaları ise bu servetin 100 milyar doların çok daha üzerine çıkabileceğini söylüyor. Hatta kimi yorumlarda 300 milyar dolara yaklaşan bir güçten söz ediliyor. Bu rakam kesin ispatlanmış bir bilanço değil. Ama şu gerçek değişmiyor. Karşımızda yalnızca dua eden bir topluluk değil, aynı zamanda
profesyonelce yönetilen dev bir ekonomik sistem var. Peki Mormonları diğer Hristiyan topluluklardan ayıran şey ne? En temel farklardan biri, vahyin ve peygamberliğin hala devam ettiğine inanmalarıdır. Onlara göre Tanrı, geçmişte peygamberlerle konuştuğu gibi, bugün de kendi seçtiği liderler aracılığıyla insanlığa rehberlik etmeye devam eder. Bu yüzden kilisenin başındaki kişi yalnızca bir başkan değil, aynı zamanda peygamber, gören ve vahiy alan kişi olarak kabul edilir. Günümüzde bu makamda Dallin Oaks bulunmaktadır. Lider öldüğünde sistem durmaz. Kilise yönetimindeki 12 Havariler Kurulu içinde en kıdemli isim, yeni başkan ve peygamber olarak göreve gelir. Yani yapı, kişisel karizmaya değil, kurumsallaşmış bir devamlılığa dayanır. Mormonların yaşam tarzı da oldukça dikkat çekicidir. Alkol yasaktır. Tütün yasaktır. Kahve ve siyah çay gibi içecekler geleneksel olarak yasak kabul edilir. Uyuşturucu ve bedene zarar veren alışkanlıklar kesin biçimde reddedilir. Çünkü onlara göre beden sıradan bir et ve kemik yığını değil, Tanrı'nın insana verdiği kutsal bir emanettir. Bu anlayış, kıyafetten ilişkilere, aile düzeninden gündelik alışkanlıklara kadar her alana yansır. Gençlerin çok erken yaşlarda romantik ilişkilere yönelmesi hoş karşılanmaz. Belli bir yaştan sonra bile karşı cinsle ilişkiler çoğu zaman aile, topluluk ve ahlaki sınırlar içinde değerlendirilir. Dövme ve piercing gibi bedeni kalıcı biçimde değiştiren uygulamalara sıcak bakılmaz. Giyimde sadelik ve ölçülük öne çıkar. Omuzları örten, diz hizasına dikkat eden, bedeni teşhir etmeyen bir kıyafet anlayışı birçok Mormon ailede önemli görülür. Bir de tapınak giysisi vardır. Bu, dışarıdan bakanlar için sıradan bir iç kıyafet gibi görünebilir. Ama inananlar için Tanrı'ya verilen sözlerin, manevi bağlılığın ve kutsal bir yaşam sürme arzusunun sembolüdür. Bu yüzden onu hafife almak ya da basit bir giysi gibi anlatmak doğru olmaz. Mormonlar için bu konu son derece mahrem ve kutsaldır. Aile ise bu inancın tam merkezindedir. Birçok Mormon ailesinde haftanın belirli bir akşamı, özellikle pazartesi akşamı, aile evde bir araya gelir. Birlikte dua ederler. Kısa bir dini ders işlerler. Şarkı söylerler. Oyun oynarlar. Ve aile bağını güçlendirmeye çalışırlar. Bu, basit bir aile etkinliği gibi görünebilir. Ama aslında Mormon düzeninin en güçlü parçalarından biridir. Çünkü çocuk, dini yalnızca kilisede duymaz. Evde yaşar. Aile sofrasında öğrenir. Anne babasının davranışlarında görür. Ve zamanla bu inanç onun hayat ritmine dönüşür. Mormonların ibadet yapıları da ikiye ayrılır. Birincisi, haftalık ibadetlerin yapıldığı kilise binalarıdır. Buralar daha açıktır. Ziyaretçiler çoğu zaman bu toplantılara katılabilir. Ama tapınaklar farklıdır. Tapınaklara herkes giremez. Sadece belirli şartları taşıyan, kilise liderleriyle görüşüp uygunluk belgesi alan üyeler içeri alınır. Bugün dünyada 200'den fazla faal Mormon tapınağı vardır ve daha fazlası inşa halindedir. Bu tapınakların içi genellikle beyaz, sade, sessiz ve ruhani bir atmosferle tasarlanır. Gösterişten çok arınmışlık hissi verilmeye çalışılır. Dikkat çekici bir başka nokta da şudur. Mormon kiliselerinde ve tapınaklarında haç sembolü genellikle ön planda değildir. Çünkü onlar İsa Mesih'in ölümünden çok dirilişine ve yaşayan Mesih fikrine odaklanmak gerektiğini söylerler. İnançlarının en sıra dışı taraflarından biri ise Amerika kıtasına verdikleri kutsal anlamdır. Mormon kitabına göre eski çağlarda İsrailoğullarından bazı topluluklar Amerika kıtasına gelmiştir. İsa Mesih'in dirilişinden sonra Amerika kıtasındaki halklara da göründüğüne ve onlara öğretilerini anlattığına inanılır. Yani Mormon anlatısında kutsal tarih yalnızca Kudüs, Roma ya da Orta Doğu'yla sınırlı değildir. Amerika kıtası da ilahi planın merkezlerinden biri haline gelir. Ancak bu anlatının en çok eleştirilen noktalarından biri, Mormon kitabındaki bazı ifadelerin tarih boyunca ırk meselesiyle ilişkilendirilmesidir. Özellikle bazı bölümlerde karanlık deri veya lanet gibi ifadelerin geçmesi uzun yıllar boyunca büyük tartışmalara neden olmuştur.
Bugün kilisenin resmi yaklaşımı, ırkçılığı reddettiğini ve hiçbir ırkın Tanrı katında diğerinden aşağı olmadığını söyler. 1978 yılında da siyah üyelerin rahiplik ve tapınak uygulamalarına erişimini sınırlayan eski uygulamalar kaldırılmıştır. Ama geçmişteki bu tartışmalı yorumlar, Mormon tarihinin en hassas ve en çok eleştirilen başlıklarından biri olarak durmaya devam eder. Şimdi gelelim çok ilginç bir konuya. Mormonların Amerika'daki devlet kurumlarıyla ilişkisi. Bazı yorumcular, CIA ve FBI gibi kurumlarda Mormon kökenli kişilerin dikkat çekici şekilde öne çıktığını söyler. Bunu doğrudan devletin gizli Mormon yapılanması diye anlatmak abartılı olur. Mormon gençlerin aldığı eğitim ve yaşam disiplini, onları bazı devlet görevleri için oldukça uygun profiller haline getirir. Neden mi? Birincisi dil. Mormon gençler, genellikle 18'li yaşlarında misyonerlik görevine çıkarlar. Dünyanın farklı ülkelerine gönderilirler. Gitmeden önce yoğun dil eğitimleri alırlar. Ve kısa sürede yerel dili konuşabilecek seviyeye gelmeleri beklenir. İkincisi, disiplin. Ortalama bir Mormon misyoner sabah erken kalkar. Günü planlıdır. Ne zaman dua edeceği, ne zaman çalışacağı, ne zaman insanlarla konuşacağı bellidir. Bu, dışarıdan bakıldığında dini görev gibi görünür. Ama aynı zamanda son derece sert bir karakter eğitimi gibidir. Üçüncüsü ise uzak durdukları alışkanlıklardır. Alkol yoktur. Uyuşturucu yoktur. Gece hayatı yoktur. Kontrolsüz ilişkiler yoktur. Bu özellikler güvenlik soruşturmalarında temiz ve disiplinli bir profil yaratır. Özellikle yabancı dil bilen, yurt dışında yaşamış, kültürler arası iletişim kurabilen ve emir komuta düzenine alışkın gençler, devlet kurumları için doğal olarak dikkat çeker. İşte bu yüzden bazıları bu yapıya Mormon mafyası gibi sert ifadeler kullanır. Ama belgesel gerçekliği açısından daha doğru ifade şudur. Mormonlar, Amerika'nın bürokrasi, iş dünyası ve dış ilişkiler alanında etkili insan profilleri yetiştirmeyi başarmış, kapalı ve disiplinli bir topluluktur. Peki bu topluluk Osmanlı topraklarına hiç geldi mi? Evet. Hem de sanıldığından çok daha erken bir tarihte. Mormonların Osmanlı coğrafyasındaki varlığı 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanır. İlk önemli misyonerlerden Jacob Spori, 1884 yılında İstanbul'a gelir. Daha sonra Anadolu içlerine doğru çalışmalar yapılır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas ve çevresi gibi bölgelerde özellikle Ermeni Hristiyan topluluklar arasında küçük Mormon grupları oluşur. Bu noktada şunu iyi anlamak gerekiyor. Mormonların Osmanlı'daki ilk hedef kitlesi genellikle Müslüman Türkler değil, zaten Hristiyan olan azınlık topluluklarıydı. Çünkü o dönemde Müslüman nüfus içinde açık misyonerlik faaliyeti hem çok zor hem de siyasi olarak son derece riskliydi. Yine de Osmanlı yönetimi yabancı misyoner faaliyetlerine her zaman dikkatle bakıyordu. Çünkü mesele sadece din meselesi değildi. Misyoner okulları, yabancı dernekler, matbaalar ve yardım ağları aynı zamanda büyük devletlerin nüfuz alanlarıydı. Osmanlı'nın son döneminde yabancı okullar çok yaygındı. Bu okulların bir kısmı gerçekten modern eğitim veriyordu. Ama aynı zamanda dini ve siyasi etki alanı oluşturdukları da düşünülüyordu. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu konu çok daha hassas hale geldi. 1924 yılında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim sistemi tek çatı altında toplandı. Yabancı okullar tamamen kapatılmadı. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine alındı. Dini propaganda yapılması, öğrencilerin başka bir dini kimliğe yönlendirilmesi ve okullarda açık dini sembollerle eğitim verilmesi sınırlandırıldı. Cumhuriyet kadroları için bu okullar yalnızca eğitim kurumu değildi. Bazıları yabancı devletlerin toplum içine uzanan yumuşak güç araçları olarak görülüyordu. Bu gerilimin en bilinen örneklerinden biri Bursa Amerikan Kız Koleji olayıdır. 1928 yılında okulda okuyan bazı Türk kız öğrencilerin Hristiyanlığa geçtiği iddiası kamuoyuna yansır. Olay kısa sürede gazetelere, bakanlığa ve devletin en üst makamlarına kadar ulaşır. Yabancı öğretmenler hakkında dava açılır. Mahkeme süreci başlar. Amerikan basını ve diplomatik çevreler konuyu yakından takip eder.
Sonunda okul kapatılır. Daha sonra bu yapı Türk Devleti'nin kontrolüne geçer ve Bursa Kız Lisesi olarak yoluna devam eder. Burada çok önemli bir ayrım var. Bu okul Mormonlara ait değildi. Ama aynı dönemin Amerikan misyonerlik kültürü içinde değerlendirilmişti. Ve Cumhuriyet'in yabancı dini faaliyetlere neden bu kadar dikkatli yaklaştığını gösteren sembol olaylardan biri haline geldi. Aynı yıllarda Mormon dünyasından da Türkiye'ye yönelik temas arayışları olduğu bilinir. Joseph Smith'in soyundan gelen Frederick Madison Smith'in Atatürk döneminde gönderdiği mektup, arşivlerde misyonerlik niyetiyle ilişkilendirilen ilginç belgelerden biri olarak karşımıza çıkar. Ancak bu mektup ciddiye alınmaz. Cevap verilmeden arşive kaldırılır. Çünkü genç cumhuriyet için mesele çok açıktır. Yeni devlet, dini cemaatlerin ve yabancı misyoner yapıların eğitim, toplum ve siyaset üzerinde bağımsız etki alanı kurmasını istemez. Tekke ve zaviyelerin kapatılması da bu dönemin önemli adımlarından biridir. Bu kanun doğrudan yalnızca Hristiyan misyonerleri hedeflemese de izinsiz dini toplantı merkezleri ve gayri resmi dini örgütlenmeler için daha sıkı bir zemin oluşturur. Yani Cumhuriyet, yalnızca Müslüman tarikatlara değil, tüm kapalı dini yapılara karşı denetim kurmaya çalışır. Mormonların Türkiye'ye geri dönüşü ise çok daha sonra yavaş ve dikkatli adımlarla olur. Özellikle 1990'lı yıllarda Körfez Savaşı sonrası Irak'tan kaçan Kürt mülteciler meselesi sırasında farklı uluslararası yardım kuruluşları Türkiye'ye destek gönderir. Mormonlara bağlı yardım ağlarının da bu dönemde battaniye, kıyafet ve tıbbi malzeme gibi desteklerde bulunduğu kayıtlara geçer. Bu yardımlar, Türkiye'de Mormonların yeniden görünür hale gelmesinde önemli bir kapı aralar. Fakat asıl resmi adım daha sonra gelir. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi, Türkiye'de dernek statüsüyle faaliyet göstermeye başlar. Günümüzde Türkiye'de Mormon sayısının çok yüksek olmadığı, küçük ve sınırlı bir topluluk olarak varlığını sürdürdüğü düşünülmektedir. Eğer sosyal medyada karşınıza ücretsiz İngilizce pratiği yapmak ister misiniz tarzı ilanlar çıkıyorsa ya da İsa Mesih, iç huzur, aile ve umut temalı profesyonel reklamlar görüyorsanız, bunun arkasında Mormon misyonerlik çalışmaları olma ihtimali vardır. Elbette her ücretsiz İngilizce daveti Mormonlara ait değildir. Ama bu yöntem dünyanın birçok yerinde onların kullandığı yumuşak temas araçlarından biridir. Şimdi yeniden Amerika'ya, Utah'a dönelim. Çünkü hikayenin en gizemli bölümlerinden biri yerin altında saklı. Little Cottonwood Kanyonu'nda dev bir granit dağı düşünün. Dışarıdan bakınca sıradan, sessiz, soğuk ve görkemli bir dağ. Ama bu dağın içine girildiğinde insanlık tarihinin en büyük soy ağacı arşivlerinden biriyle karşılaşıyorsunuz. Burası Granite Mountain Records Vault olarak bilinir. Yani Granit Dağ Kayıt Kasası. Dağın içine oyulmuş bu dev arşivde mikrofilm, mikrofiş ve dijital görüntüler halinde milyarlarca kayıt saklanır. Resmi bilgilere göre burada 3,5 milyardan fazla görüntü korunmaktadır. Doğum kayıtları, ölüm belgeleri, evlilik kayıtları, göç evrakları, tapu bilgileri, nüfus defterleri, kilise kayıtları, mahkeme belgeleri ve bunların bir bölümü dünyanın farklı ülkelerinden toplanmış tarihi arşivlerin kopyalarıdır. Bu yüzden sizin de bilgileriniz orada olabilir sözü tamamen boş bir iddia değildir. Eğer ailenizin geçmişi kilise kayıtlarına, nüfus defterlerine, göç belgelerine veya dijitalleştirilmiş soy ağacı kaynaklarına bir şekilde girdiyse, Family Search sistemi içinde izlerine rastlanabilir. Mormonların soy ağacına bu kadar önem vermesinin sebebi sadece tarih merakı değildir. Bu, doğrudan inançlarının merkezinde yer alır. Onlara göre aile yalnızca bu dünyada kurulmuş geçici bir birliktelik değildir. Doğru ritüellerle ve tapınak uygulamalarıyla aile bağları ölümden sonra da devam edebilir. Bu nedenle ataların kim olduğunu bilmek, yalnızca geçmişi öğrenmek değil, öteki dünya için dini bir sorumluluktur. Mormon inancında ölmüş atalar adına vaftiz uygulaması vardır. Yani yaşayan bir Mormon, geçmişte yaşamış ve bu inancı tanıma fırsatı bulmamış bir atası adına tapınakta dini işlem gerçekleştirebilir. Böylece o kişinin ruhuna
öteki dünyada bu kurtuluş teklifini kabul etme imkanı sunulduğuna inanılır. İşte bu yüzden Mormonlar sadece kendi soylarını değil, tüm insanlığın soy ağacını çıkarmaya çalışır. Bu açıdan bakınca Granite Mountain yalnızca bir arşiv değildir. Mormon teolojisinin taş ve çelikten yapılmış dev bir hafızasıdır. Ama eleştirmenler bu konuya çok farklı bakar. Onlara göre bu kadar büyük bir nüfus ve kimlik arşivi sadece dini amaçlarla açıklanamayacak kadar değerlidir. Milyarlarca insanın aile geçmişi, göç hareketleri, doğum ve ölüm kayıtları, tapu bağlantıları ve akrabalık ağları modern dünyada muazzam bir veri gücü anlamına gelir. Bu verilerin casusluk amacıyla kullanıldığına dair kesin bir kanıt sunmak kolay değildir. Ama şu soruyu sormak da kaçınılmazdır. Bir topluluğun elinde milyarlarca insana ait tarihi kayıt varsa bu sadece masum bir soy ağacı merakı mıdır? Karar sizin. Şimdi gelelim asıl büyük soruya. Mormonlar bu kadar zenginliği nasıl elde etti? Birincisi, ondalık sistemi. Mormon inancında üyelerden gelirlerinin %10'unu kiliseye bağışlamaları beklenir. Bu bağış sadece gönüllü bir yardım gibi görülmez. Dini sorumluluğun önemli bir parçasıdır. Tapınağa girmek, belirli dini uygulamalara katılmak ve topluluk içinde tam anlamıyla kabul görmek için bu maddi bağlılık da önemlidir. Dünyada 17 milyonu aşan üyeye sahip bir yapı düşünün. Bu üyelerin önemli bir kısmı düzenli bağış yapıyor. Ve bu para yalnızca harcanmıyor. Bir kısmı yatırım fonlarına aktarılıyor. İşte burada karşımıza Ensign Peak Advisors çıkıyor. Bu yapı, kilisenin yatırım portföyünü yöneten profesyonel bir finans kuruluşu olarak biliniyor. Hisse senetleri, tahviller, teknoloji şirketleri, enerji, tarım, gayrimenkul ve daha pek çok alanda devasa yatırımlardan söz ediliyor. Apple, Microsoft, Amazon, Google gibi şirketlerin hisselerinde izleri bulunduğu dönemler kamu kayıtlarına yansımıştır. Bu şu anlama gelir. Mormon Kilisesi yalnızca bağış toplayan bir dini yapı değil, aynı zamanda modern kapitalizmin en büyük oyuncularından bazılarına ortak olan bir yatırım sistemidir. İkincisi, toprak. Mormonlara bağlı şirketlerin ve kurumların Amerika'da ve başka ülkelerde ciddi tarım arazilerine, çiftliklere ve gayrimenkullere sahip olduğu bilinir. Bazı hesaplamalar bu arazi varlığının milyonlarca dönüme ulaştığını gösterir. Bunu anlamak için şöyle düşünün. Bir dini topluluk yalnızca şehirlerde kilise binası yapmıyor. Aynı zamanda sığır çiftliklerine, narenciye bahçelerine, tarım işletmelerine, ticari gayrimenkullere ve dev arazilere yatırım yapıyor. Bu, onlara iki büyük güç sağlıyor. Birincisi para. İkincisi ise bağımsızlık. Çünkü toprağı olan, gıda üretebilen, kendi ekonomik ağını kurabilen bir yapı, kriz dönemlerinde bile kolay kolay çökmüyor. Üçüncüsü, gönüllü emek. Mormon sisteminde herkesin kilise içinde bir görevi vardır. Bir cerrah hafta içinde ameliyat yaparken, hafta sonu kilise için marangozluk işine yardım edebilir. Bir öğrenci akşamları gençlere ders verebilir. Bir iş insanı kilisenin finans komitesinde gönüllü çalışabilir. Bir anne çocuk sınıflarında görev alabilir. Bu gönüllü düzen kilisenin maliyetlerini inanılmaz ölçüde düşürür. Çünkü normalde maaşla yapılacak birçok iş inanç ve aidiyet duygusuyla ücretsiz yapılır. Dördüncüsü, erken yaşta liderlik eğitimi. Mormon gençler çocukluktan itibaren kürsüye çıkmaya alışır. Konuşma yaparlar, ders anlatırlar, sorumluluk alırlar, bağış toplamayı, insanlarla konuşmayı, itirazlara cevap vermeyi öğrenirler. Bir Mormon genci 2 yıl boyunca misyonerlik yaptığında aslında dünyanın en sert satış ve ikna eğitimlerinden birinden geçmiş olur. Her gün kapı çalar, her gün reddedilir, her gün yeniden dener. Bazen hakarete uğrar, bazen insanlar yüzüne kapıyı kapatır. Ama yine de ertesi gün aynı disiplinle ayağa kalkar. Böyle bir eğitimden geçen genç 20'li yaşlarına geldiğinde çoğu insanın 30'lu yaşlarında bile sahip olmadığı bir dayanıklılığa sahip olur. Reddedilmekten korkmaz. Topluluk önünde konuşmaktan çekinmez. İnsan psikolojisini okur. Dili
etkili kullanır ve iş dünyasına girdiğinde son derece güçlü bir sunumcuya dönüşür. Beşincisi, güven sermayesi. Mormon kültüründe dürüstlük yalnızca kişisel bir erdem değildir. Topluluğun itibarını koruyan dini bir zorunluluktur. Bir Mormon iş insanı dolandırıcılık yaparsa sadece kendisini değil, bütün kiliseyi zan altında bırakmış olur. Bu yüzden topluluk içinde güvenilirlik çok sert biçimde denetlenir. Elbette bu, bütün Mormonların kusursuz olduğu anlamına gelmez. Her toplulukta olduğu gibi burada da hatalar, skandallar, çıkar ilişkileri ve eleştiriler vardır. Ama genel sistem, üyelerine güvenilir, disiplinli ve uzun vadeli düşünen bir insan profili kazandırmaya çalışır. Peki Mormonlar neden bir arada yaşamaya bu kadar önem verir? Çünkü tüm kapalı dini topluluklarda benzer bir sosyolojik mekanizma vardır. Buna bir tür toplumsal kale inşa etmek diyebiliriz. Bir mahallede herkes sizin gibi giyiniyorsa, sizin gibi konuşuyorsa, sizin gibi ibadet ediyorsa, sizin gibi çocuk yetiştiriyorsa, inancınız sürekli beslenir. Sokakta gördüğünüz tabelalar, dükkanlar, okullar, komşular ve sosyal çevre aynı değerleri tekrar eder. Bu da kişiye görünmez bir fanus içinde yaşama hissi verir. Kimin ibadete gitmediği fark edilir. Kimin ailesinde sorun olduğu duyulur. Kimin kıyafeti değiştiği konuşulur. Kimin kilise etkinliklerinden uzaklaştığı hissedilir. Böylece birey, dışarıdan açıkça zorlanmasa bile topluluğun normlarına uygun davranmaya başlar. Çünkü dışlanmak istemez. Yalnız kalmak istemez. Ailesini üzmek istemez. Kendi dünyasını kaybetmek istemez. Bu sadece Mormonlara özgü değildir. Dünyanın birçok yerinde dini cemaatler, tarikatlar ve kapalı topluluklar benzer şekilde yaşar. Türkiye'de de bazı dini grupların belli köylerde, mahallelerde veya semtlerde yoğunlaşması aynı sosyolojik mantıkla açıklanabilir. Bir arada yaşamak inancı korur. Parayı içeride tutar. Evlilikleri kontrol eder. Gençlerin iş bulmasını kolaylaştırır ve topluluğun çözülmesini engeller. Mormonlar bu sistemi modern dünyada en profesyonel kullanan yapılardan biridir. Ama sistemin başka bir yüzü daha var. Kontrol. Mormon kilisesi içinde kiliseyi açıkça eleştiren üyelerin takip edildiğine dair uzun yıllardır tartışmalar vardır. Strengthening Members Committee adıyla bilinen bir komitenin varlığı geçmişte kamuoyuna yansımıştır. Kilise bu yapıyı üyeleri güçlendirmek ve yerel liderlere bilgi sağlamak için oluşturulmuş bir destek mekanizması olarak açıklar. Eleştirmenler ise bunu muhalif üyeleri izleyen ve disiplin süreçlerine zemin hazırlayan bir denetim ağı olarak görür. İşte kapalı toplulukların en hassas noktası burasıdır. Bir yandan üyelerine güçlü bir aile, kimlik ve güven duygusu verirler. Diğer yandan bireyin düşünce alanını daraltabilir, eleştiriyi tehdit gibi algılayabilir ve topluluğa uyumu mutlak bir şart haline getirebilirler. Mormonlar modern dünyaya uyum sağlamak için dijital araçları da kullanır. Gençlerin sosyal medya kullanımı aileler ve kilise kültürü içinde sık sık kontrol edilir. Bazı dönemlerde sosyal medya orucu gibi uygulamalar teşvik edilir. Bu sayede gençlerin dış dünyanın etkilerinden uzak kalması, zihinsel olarak topluluk değerlerine dönmesi amaçlanır. Dışarıdan bakınca bu bazen tuhaf gelebilir. Hatta korkutucu bile gelebilir. Ama içeriden bakan biri için bu, ailesini, inancını ve ruhsal temizliğini koruma çabasıdır. İşte Mormonları anlamanın en zor tarafı da burasıdır. Onları sadece para hırsıyla açıklayamazsınız. Sadece inançla da açıklayamazsınız. Sadece Amerika'nın siyasi gücüyle de açıklayamazsınız. Mormonluk, bütün bunların birleşimidir. Dini inanç, aile disiplini, kapalı toplum psikolojisi, finansal strateji, eğitim, misyonerlik, arşivcilik, toprak sahipliği ve modern kurumsal akıl. Bir çocuğun ormanda gördüğünü söylediği şeyle başlayan hikaye, bugün dünyanın en zengin dini organizasyonlarından birine dönüşmüş durumda. Düşünün, Joseph Smith 14 yaşındayken sadece bir vizyon anlattı. Ama o anlatı zamanla kitaplara, tapınaklara,
şehir planlarına, göçlere, savaşlara, davalara, şirketlere, fonlara, arşivlere ve milyarlarca dolarlık bir düzene dönüştü. Salt Lake City'nin sokaklarında yürürken bunu hissedersiniz. Bir tarafta beyaz taşlardan yükselen tapınaklar vardır. Bir tarafta dev finans binaları. Bir tarafta aileleriyle yürüyen tertemiz giyimli insanlar. Bir tarafta dünyanın dört bir yanına gönderilmeye hazırlanan genç misyonerler. Ve bütün bu düzenin arkasında aynı fikir vardır. Aile sonsuzdur. Vahiy devam eder. Topluluk kutsaldır. Dünya hazırlanmalıdır. Ama dışarıdan bakan biri için başka sorular da vardır. Bu kadar para bir kilisenin elinde toplandığında ne olur? Bu kadar veri bir dini yapının kasalarında saklandığında ne olur? Bu kadar disiplin bireyi güçlendirir mi, yoksa özgürlüğünü mü daraltır? Bir topluluk kendini korumaya çalışırken ne zaman kapalı bir sisteme dönüşür? Mormonlar işte bu soruların tam ortasında duruyor. Bir yanıyla etkileyici. Çünkü yoksul bir göçmen topluluğundan dünya çapında örgütlenmiş bir yapıya dönüşmeyi başardılar. Bir yanıyla tartışmalı. Çünkü geçmişlerinde ırk meselesinden çok eşlilik tartışmalarına, finansal şeffaflıktan üyeler üzerindeki sosyal kontrole kadar birçok karanlık başlık var. Bir yanıyla da modern dünyanın aynası gibiler. Çünkü bize şunu gösteriyorlar. Günümüzde güç yalnızca ordularla kurulmaz. Güç bazen aile yapısıyla kurulur. Bazen arşivle kurulur. Bazen toprakla kurulur. Bazen finansla kurulur. Bazen de insanların ruhuna çocuk yaşta yerleştirilen bir hikayeyle kurulur. İnsanlık tarihindeki en büyük yapılar çoğu zaman bir fikirle başlar. Bir inançla, bir sözle, bir iddiayla, bir çocuğun ormanda gördüğünü söylediği bir görüntüyle. Bugün o görüntünün gerçek olup olmadığını tartışabiliriz. Joseph Smith'in anlattıklarına inanabilir ya da inanmayabiliriz. Mormonları disiplinli bir inanç topluluğu olarak görebiliriz. Ya da modern dünyanın en sessiz finans imparatorluklarından biri olarak değerlendirebiliriz. Ama bir şeyi inkar etmek zor. Bu hikaye, insanlığın inanç, para ve güç arasındaki ilişkisini anlamak için inanılmaz bir örnek. Çünkü bazen bir tapınağın arkasında sadece dua yoktur. Bazen bir arşivin arkasında sadece tarih yoktur. Bazen bir yardım kuruluşunun arkasında sadece merhamet yoktur. Ve bazen bir dini topluluğun arkasında devletlerden, şirketlerden ve ailelerden daha uzun ömürlü bir sistem vardır. Mormonların hikayesi de tam olarak budur. Peki sizce bu yapı daha çok neye benziyor? Bir inanç topluluğuna mı? Kapalı bir dini sisteme mi? Yoksa modern dünyanın en iyi organize olmuş finans ve veri imparatorluklarından birine mi? Yorumlarda düşüncenizi mutlaka yazın. Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.